Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek renk çok güzel bir 5 diş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patikli iplerden kullandım. İpim Etrofil Flora. Hemen renk kodumu vereyim sizlere. 73028. Patiğimde kullandığım şişlerim ise 3 numara hanımlar. Hemen patiğimi de göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi hanımlar şahane bir model oldu. Çok şık. Yapılışı da çok kolay. Her iki sırada bir modeli tekrar ediyoruz hanımlar. İki sıradan oluşan kolay, güzel bir model. Bu şekilde. Hemen patiğimizin tabanını göstermek istiyorum. Yanları bu şekilde. Arka kısmı, topuk kısmı yine böyle gizli kesim yaptım. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37 ve 38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hiç vakit kaybetmeden hemen patiğimize başlayalım. Her zaman olduğu gibi ben patiğimi burun tarafından başladım hanımlar. 12 ilmek olarak 12 adet ilmeğimizi bu şekilde atıyoruz. Ben bu başlama tekniğini hemen hemen bütün 5 diş patik videolarımda detaylı olarak anlattım. Şimdi sil baştan yeniden gösteriyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 diş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinizi dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bu şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 6, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum. 12. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde bakın arka yüzdeyiz. Diğer şişimi alıyorum ve örmeye başlayacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için devamında gelen diğer ilmeklerimi tersi olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişede geçeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğim 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Şişimde kalan diğer 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar iki şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hanımlar, hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan çıkaracağım. Bakın şurada ilmeğin iki kanadına birden girerek üçüncü şişime ilk ilmeğimi buradan çıkarttım. Devamında yine ilmek çıkartabilmek için tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sık olduğu için tığ yardımıyla ilmek çıkartıp şişime takacağım. Şu üçüncü ilmeğim. Bakın başlangıç yerine hanımlar ilmeğin iki kanadına birden giriyoruz. İlmek çıkartıp şişimize takıyoruz. 4 ilmeğim oldu. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Böylece 4 şişimizde de 6'şar tane ilmeğimiz olacak. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. Bakın başlangıç yerlerine sırasıyla girerek ilmek çıkartıyorum. Şu 3. Şu 4. 5 ve kenardan bir kere daha ilmek çıkartıyorum. Şu da 6. 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Hanımlar, bir sıra boyunca 4 şişimizdeki 6 ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de sırasıyla düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar ilk sıramızı tamamladık. Yani bir sıra ördük. Şimdi artırma zamanı. Artırma işlemini patik burnumuza şöyle baktığımız anda bu sağ ve sol kenardan yapacağız. Orta kısımlardan artırma yapmayacağız. İlk şişimdeyim. Kenarımız sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum hanımlar.
Hemen ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. İlk artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde artırmadan sonra 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da hanımlar kenarımız bakın bu sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncüye geldim. Kenarımız hemen başta burada. İlk 2 ilmeğimi öreceğim burada da. Ardından hemen ikinci ilmeğimin altındaki şuradaki ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve bunu da düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer tane ilmeğim oldu. 4 şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olmalı. 4. şişime geldim. Kenarımız hemen sol tarafta kenarda. Buraya kadar öreceğim. Yani son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın sondan ikinci ilmeğin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra artırma yapmadan 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Yani bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Artırma yapmıyoruz. Bunun sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de böyle düz olarak öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Evet hanımlar, bir sıra ilmeklerimizi düz ördük. Şimdi tekrardan artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Birinci şişimde böylece 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız zaten yerleri belli hanımlar. Bakın bu sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de hanımlar 8 ilmeğim oldu. Üçüncüye geldim. Üçüncü şişime. Kenarımız hemen bu başta sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim yine düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er tane ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüp artırmamı yapacağım hanımlar. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına hemen şişimi takıyorum. Şuraya ve bunu düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimde de 8'er tane ilmeğim oldu. Bir sıra artırdık. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki 8'er ilmeğimizi düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Sonra düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelimi kurdum. Dileyen 15'er ilmek de yapabilir. Hani dileyen 13'er ilmek de yapabilir. Tek renk ve tek renk olmasını hanımlar lütfen göz önünde bulundurun. İster istemez çok az da olsa açılma özelliğine sahip, esnek oluyor tek renk patikler. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmalardan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen başlayacağız modele. Modele başlamadan önce hanımlar ilk başta bir model kurulumu için zemin hazırlayacağız. Ben her bir şişe 14'er ilmek yapmıştım. İlk ilmeğimi ters örerek başlıyorum. Eğer ki siz 15'er ilmek yaptıysanız 2 ilmek ters örerek başlayın. 13'er ilmek yaptıysanız da hiç ters ilmek örmeyin. 5 ilmek düz örerek başlayacaksınız. Bir tane tersimi ördüm. Yanına 5 tane düz örüyorum. Bakın 2 oldu. 3, 4, 5.
Bakın hanımlar, bu modelimiz 5 ilmekten oluşuyor ve model aralarında bakın ikişer tane tersimiz var. Sağ ve sol kenara ben 14'er ilmek yaptım. Birer ters koydum. 15'er ilmek yapanlar bu kenarlara da ikişer tane ters yapacaklar. Eğer ki 13'er ilmek yaptıysanız buralarda ters ilmek olmayacak kenarlarda. Model böyle. Bakın 5 tane ilmeğimi ördüm. Model aralarında ikişer tane tersim var. Sadece sağ ve sol kenarda birer tane ters. Bu aralarda ikişer tersimiz var. Tekrardan 5 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5. 2 tane ters. Şu birinci ters ilmeğim. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu da ikinci ters ilmeğim. Yeniden 5 ilmek düz örüyorum. 3, 4, 5. Model arası için 2 tane ters ilmeğim var. Tekrardan 5 tane düz ilmeğimi örüyorum. Kenarda da bir ilmek tersim var. 15 ilmek yapanların burada 2 ters olacak. 13 ilmek yapanlar sağ ve sol kenarlara ters ilmek koymayacaklar. Patiğimin taban bölümüne geldim. Hanımlar, patiğimizin tabanında model yok. İlmeklerimiz düz olarak örülecek. Model kurulumunu sadece ön yüzde yapıyoruz. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Tekrar ön yüze geldik. Şimdi hanımlar, modelimize başlayacağız. Modelimizin birinci sırasını yapıyoruz. Bu ters ilmeklerimiz model bitene kadar yine ters olarak örülecek. Şimdi bir tane tersimi ördüm. Bakın bu ortada 5 tane düz ilmeğim var. İlkini düz olarak örüyorum. 5 ilmeğimin ilkini normal düz ördüm. Şu ortadaki üçlü ilmeğin üçünü birlikte öreceğim hanımlar. 3 ilmeğin içinden yine 3 ilmek çıkaracağım. Bakın, üçünü birlikte örüyorum. 3 ilmeğimi sol şişimden bırakmadım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. Bakın, 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttık ve hemen yanındaki bu 5. ilmeğimi de düz ördüm. Aradaki 2 tersimi ters örüyorum. Şimdi ikinci modeli yapacağız yine. Birinci modelle aynı şekilde 5 ilmeğimin ilkini düz örüyorum. Ardından ortadaki 3 ilmeğimin üçünü birlikte bakın örüyorum. İpimi şişime bir kere dolayıp aynı 3 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum. Bakın, 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyoruz. Ve yanındaki 5. ilmeğimi de düz ördüm. Aradaki 2 tersim ters örülüyor. Birinci tersim ilk şişimdeydi. İkinci ters ilmeğim de ikinci şişimde. Şimdi buradaki 5 ilmeğim üzerinden işlem yapacağım. Bir ilmek düz ördüm. Ortadaki 3 ilmeğimin üçünü birlikte örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Yani 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttık ve bu 5. ilmeğimi de düz ördüm. 2 ters ilmeğim ters örülüyor. 4. ve sonuncu modelime geldim. Bu da aynı şekilde yapılıyor hanımlar. İlkini düz örüyorum. Ortadaki üçlü ilmeğimin içinden şuradan 3 ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum ve aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. 5. ilmeğimi düz örüyorum. Kenardaki bir ters ilmeğim ters olarak örülüyor. Modelimizin birinci sırasını bu şekilde yaptık hanımlar. Geldik yine tabanımıza. Tabanımızdaki ilmeklerimizi düz olarak öreceğim. Tabanımdaki diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Modelimizin ikinci ve sonuncu sırasındayız. Sadece 2 sıradan oluşuyor zaten. Kenardaki bir ters ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi hanımlar, yapacağımız işlem şu: 5 tane ilmeğimiz vardı. Bir önceki sırada düz ördüğüm ilmek, bir de bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartmıştım. Bu ilmeğimi hanımlar bakın alıyorum. Bu baştaki ilmeğimle yer değiştirerek öreceğim. Önce bu 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartmıştık. Önce o ilmeğimi örüyorum, sonra diğer ilmeğimi. Bakın, ilmekleri yer değiştirerek ördük burada. Bu ortanca ilmeğimi normal düz olarak örüyorum. Sonra bu ilmeğimi de solundaki ilmekle yer değiştireceğim. Önemli olan hanımlar, bu ilmekler önden gelecek. Bakın, şu şekilde yer değiştirdim. Sırasıyla ilmeklerimi örüyorum. Bakın, ilk modelimizi yaptık. Aradaki 2 tersimi ters örüyorum. Şimdi geldik ikinci modeli. Bakın, başta 1-2 tane model var.
2 tane ilmeğim var. Model 5 ilmek üzerinde kuruluyor. Toparlayayım önce. İlk 2 ilmeği yer değiştirerek öreceğiz. Şu birinci ilmeğim, şu da ikinci ilmeğim. İkinci ilmeğim önde olacak şekilde, ilk ilmeğim de arkada olacak şekilde şöyle ilmekleri yer değiştiriyorum. Sırasıyla yer değiştirdiğim ilmeklerimi örüyorum. Ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrardan bakın son 2 ilmeğim var burada. Bu ilmekleri de yer değiştireceğim. Bu defa bakın şu ilk ilmeğim önden gelecek şekilde ve soldaki ilmeğim de arkadan gelecek şekilde şöyle yer değiştiriyorum. Sırasıyla bu ilmeklerimi düz örüyorum. Aradaki 2 tersim ters örülüyor yine. İkinci şişimden devam ediyorum. İkinci tersimi de buraya ördüm. Devam ediyorum yine. Bakın ilk 2 ilmeğim var. Bunları yer değiştireceğim. İkinci ilmeğim önden gelecek şekilde, ilk ilmek de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Sırasıyla bu ilmeklerimi örüyorum. Ortadaki şu bir ilmeğimi normal düz ördüm. Bakın burada 2 ilmeğim kaldı. Şu ilk ilmeğim önden gelecek şekilde, soldaki ilmeğim de arkadan gelecek şekilde yine yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim 2 ilmeğimi sırasıyla ördüm. Aradaki 2 ters ilmeğim var. Bunları yine ters örüyorum. Devam ediyorum yine. Bakın burada bir düz, şurada ikinci düz ilmeğim var. Şu beşli ilmeğimin ilk ikisi. Yer değiştireceğim. İkinci ilmeğim önden gelecek şekilde, ilki de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Bu ortadaki ilmeğimi normal düz ördüm. Ve diğer ilmeklerimi de aynı şekilde bakın yer değiştirerek örüyorum sırasıyla. Kenardaki son bir ilmeğim ters örülüyor. Hanımlar, modelimizin ipi topu bu kadardı. İlk başta model kendini böyle göstermeyebilir. Ördükçe kendini gösterecektir modelimiz. Şimdi tabanımıza geldik. Tabanımdaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tabanımızda yapılacak bir model, gösterilecek bir detay olmadığı için burayı hızlıca örüyorum. Tabanımdaki diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Bu şekilde. Tekrar ön yüze geldik hanımlar. Şimdi yine ikinci modeli yapacağız şimdi. İlk modeli 2 sıra yaptık, bitirdik. İkinci modelin ilk sırasındayız şimdi. Bir tersimi ters örüyorum. Önde 5 tane ilmeğim vardı. İlkini düz örüyorum. Ortadaki 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte ördüm. İpimi şişime dolayıp aynı 3 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum. Yani yine 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttık ve hemen yanındaki bir ilmeğimi de düz ördüm. Yanındaki 2 ters ilmeğim ters örülüyor. İkinci modeli yapacağım. Bu 5'li ilmeğim vardı. İlkini düz ördüm. Ortadaki şu 3'lü ilmeğimin 3'ünü birlikte örüyorum. İpimi şişime doladım ve aynı 3 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum. Hemen yanındaki 5. ilmeğimi de düz örüyorum. 2 ters ilmeğimiz var, arada ters örülüyor. Model bundan ibaret. Bir diğer modelimi yapacağım. İlkini örüyorum. Ortadaki 3'lü ilmeğimin 3'ünü birlikte ördüm. İpimi şişime doluyorum ve aynı 3 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. Hemen yanındaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki 2 ters ilmeğim ters örülüyor. 4. modelimi yapıyorum şimdi. İlkini düz ördüm. Ortadaki 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte keserek örüyorum böyle. 3 ilmeğimi sol şişimden çıkartmadım. İpimi şişime bir kere doluyorum ve aynı 3 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. Yanındaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeğim var sonda. Bunu da ters olarak ördüm. Geldik patiğimizin yine tabanına. Tabanımızda hanımlar yine hiçbir işlem yok. İlmeklerimizi düz olarak örüyoruz. İkinci modelimizin ilk sırasını ön yüzde yaptık. Şimdi tabanımıza geçtik. Taban bölümündeki ilmeklerimizi tamamen düz olarak örüyoruz. Bu şekilde. Tekrar ön yüze geldik hanımlar. İkinci modelimizin ikinci ve sonuncu sırasındayız. Öncelikle kenardaki tersimi ters örüyorum. Şimdi hanımlar, burada ilk 2 ilmeğim var. İkinci ilmeğim önden gelecek şekilde, ilk ilmeğim de arkadan gelecek şekilde şu 2 ilmeği yer değiştiriyorum. Sırasıyla bu yer değiştirdiğim ilmeklerimi örüyorum. Ortadaki bir düz ilmeğimi yine düz örüyorum. Sonra bakın burada 2 tane ilmeğim kaldı. Bu ilk ilmeğim önden gelecek şekilde, soldaki ilmeğim de arkadan gelecek şekilde yine şöyle yer değiştiriyorum ve bu ilmeklerimi de sırasıyla düz örüyorum. Bakın bu şekilde. Yandaki 2 tersimi ters ördüm. İkinci modeli de aynı şekilde yapacağız. Bakın ilk 2 ilmeğim var.
Yine yer değiştiriyorum. İkinci ilmeğimi önden aldım. Sırasıyla bu 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ortadaki 1 ilmeğimi düz ördüm. Hemen yanında 2 ilmeğim daha var. Bunları da yine yer değiştiriyorum. İlk ilmeğim önde, ikinci ilmeğim arkadan geliyor. İkisini yer değiştirdim ve sırasıyla düz ördüm. Aradaki 2 ters ilmeğimiz ters örülüyor. İkinci şişimden devam ediyorum. Yeniden 3. modelimi yapacağım. Bakın ilk 2 ilmeği yine yer değiştiriyorum. Önce ikinci ilmeğimi, sonra birinciyi ördüm. Ortadaki 1 ilmeğimi düz örüyorum. Sonra hemen yanındaki 2 tane düz ilmeğim var. Bakın bunları da diğerleri gibi aynı şekilde yer değiştirerek sırasıyla düz örüyorum. 2 tersim var. 2 tersim ters örülüyor. 4. modelime geldim. Yine bu ilk 2 ilmeğimi aldım. İkinci ilmek önden gelecek şekilde, ilk ilmek de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim ve sırasıyla düz olarak ördüm. Ortadaki 1 ilmeğimi düz örüyorum. Bakın burada 2 tane ilmeğim var. Burada da birinci ilmek önden, ikinci ilmek de bakın soldaki ilmek de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim ve yer değiştirdiğim 2 ilmeğimi sırasıyla düz olarak örüyorum. Kenardaki 1 ters ilmeğim ters örülüyor. Bakın hanımlar, ilk 2 modelimizi tamamladık. Şimdi patiğimizin tabanındaki 2 şişteki ilmeklerimizi düz olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Bakın ilk 2 modelimizi tamamladık. Şeklimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Yine ilk 2 modelde olduğu gibi 3. modelin ilk sırasında yapacağım hanımlar. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Öncelikle 1 ilmek düz ördüm. Ortadaki 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte örüyorum. Bakın 3 ilmeğimi şişimden bırakmadım. İpimi şişime dolayıp aynı 3 ilmeğin içinden 1 ilmek daha çıkartıyorum. Ve kenardaki 1 ilmeğimi de yine düz ördüm. Arada 2 tersim var. Ters ilmeklerimiz model bitene kadar ters örülüyor. İkinci modelimi yapıyorum. 1 düz ördüm. Ortada 3 ilmeğim var. 3'ünü birlikte örüyorum. İpimi şişime doladım ve aynı 3 ilmeğin içinden 1 ilmek daha çıkarttım. Hemen yanındaki bu 5. ilmeğimi de düz örüyorum. Aradaki 2 tersimiz ters örülüyor. İkinci şişimdeyim. İkinci ters ilmeğimi de burada ters ördüm. 3. modelimi yapıyorum. 1 ilmek düz ördüm. Ortadaki 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Aynı 3 ilmeğin içinden 1 ilmek daha çıkartıyorum. Yanındaki 1 ilmeğimi yine düz ördüm. 2 tersim var hanımlar. 2 tersimi ters olarak örüyorum. 4. modelimi yapacağım. 1 ilmek düz ördüm. Ortadaki 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden 1 ilmek daha çıkarttım. 5. ilmeğimi de düz ördüm. Yanındaki ters ilmeğim ters örülüyor. 3. modelimizin ilk sırası böyleydi. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Ön yüzdeyiz. 3. modelimizin ikinci sırasını da yapacağız birlikte. Kenardaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi ilmekleri yer değiştireceğiz. Bu ilk ilmeğimle bakın ikinci ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimle ilk ilmeğimi yer değiştirerek örüyorum. İkinci ilmeğim önden gelecek şekilde. İlk ilmeğim de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim, ördüm. Ortadaki 1 ilmeğimi düz örüyorum. Bakın burada 2 tane daha ilmeğim var. Burada da ilk ilmeğim önden, soldaki ikinci ilmeğim de arkadan gelecek şekilde yer değiştiriyorum ve sırasıyla ilmeklerimi düz örüyorum. Aradaki 2 tersimiz ters örülüyor. Diğer modelimi yapacağım. Yine ilk 2 modeli yer değiştirerek gidiyorum. İkinci modelim, ikinci ilmeğimi önce, ilk ilmeğimi de sonra ördüm sırasıyla. Ortadaki 1 ilmeğimi normal şöyle düz olarak örüyorum. Buradaki 2 ilmeğimi de yine yer değiştireceğim. İlk ilmeğim önden gelecek şekilde ilmekleri yer değiştirdim ve sırasıyla düz olarak örüyorum. Aralardaki ters ilmeklerimiz yine ters örülüyor hanımlar. Geldik bir diğer modelimize. Yine hanımlar aynı işleme devam ediyoruz. İlmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Gayet kolay bir model hanımlar. 5 şiş patiğe yeni başlayacak olan hanımların da rahatlıkla yapabileceği türden bir örnek. Sonuncu modelime geldim. Yine ilk 2 ilmeğimi yer değiştirerek örüyorum. Model tam anlaşılsın diye ilk 3 modeli baştan sona göstermek istedim sizlere. Yine ilmeklerimi yer değiştirerek ördüm. Kenardaki bir tersimi ters örüyorum. Böylece hanımlar 3. modelimizi de tamamladık. Yani şimdi patemizin tabanını öreceğiz. Ardından 4. modele başlayacağız. Her 2 sırada bir aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bakın örüldükçe zaten görüntü böyle oluyor. Ben bu patiğimi hanımlar toplamda 15 tane model yaptım. Birlikte de sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Benim ölçülerime göre bu 15 model tam denk geldi. Sizler bu aşamada patiğinizi bir şöyle örerken ayağınıza giyin. Bilek bölümüne kadar örmeniz gerekiyor hanımlar. Yani bu bölüme kadar örmeniz gerekiyor. O şekilde ayağınıza örerek ayarlayın. Çok daha iyi doğru sonuçlar elde edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından da birlikte bilek bölümünü yapalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü ördüm ve geldim. Şimdi birlikte bu haroşalı boğazımızı yapacağız. Fakat bu boğazımızı yapmadan önce ilmeklerimizin hepsini düz olarak öreceğiz bir sıra. Bakın ters ilmeklerim dahil hepsini. Boğazımıza hazırlık için bir sıra düz örmemiz gerekiyor. Bu şekilde hanımlar, bakın ilk şişimdeki ilmeklerimin hepsini düz ördüm. Diğer 3 şişimizi de bu şekilde düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm geldim. Şimdi haroşalı boğazımızı yapacağız. Dileyen normal de yapabilir. Haroşalı boğaz kullanmaya da bilir. Ben dediğim gibi haroşalı boğazlı yaptım bunu. Şimdi ilk şişimdeyim hanımlar, ön yüzde. Yine ilk şişimdeki ilmeklerin hepsini öreceğim. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişime geçince hanımlar, ikinci şişime bu şekilde haroşalı boğazım için 7 adet ilmek atacağım. Bakın şu birinci ilmeği. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek attım. Şişimde 21 ilmek oldu şu anda. 14 ilmeğim vardı. 7 daha attım. 21 oldu. Hanımlar, bu aşamada bu haroşalı boğazımıza başlıyoruz şimdi. Ben haroşa örgümün hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında da ters örgü örerek haroşalarınızı yapabilirsiniz. Öncelikle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 7 adet ilmek atmıştık hanımlar. Bakın ikincisini ördüm. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü. İlk sırası olduğu için biraz zor örüyorum burayı. Şu beşinci ilmeğim. Şu da altıncı. 7 adet ilmek atmıştık. 6'sını haroşa olarak ördüm. 7.'yi örerken bakın şişimden de şöyle bir ilmek alacağım. Bu şekilde ikisini birlikte keserek öreceğim. Biz bu kesimlere şişimizde 14 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Kesimimizi yaptıktan sonra geri dönüyorum. Şimdi arka yüzdeyim hanımlar. Kesim yaptım. İlk ilmeğimi bakın ipim benden tarafta. Örmeden alıyorum. Kalan 6 ilmeğimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu şekilde hanımlar 6 ilmeğimizi örüyoruz. 7.'yi örerken kesim yapıyoruz. 5. 6. ve bakın 7. ilmeğime geldim. Yine şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Geri dönüyorum hanımlar. Kesimden sonra geri dönüyoruz. İpim benden tarafta. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kalan 6 ilmeğimin hepsini haroşa olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm. Ön yüzde kesimleri yapıyoruz hanımlar. Şişimize 7 adet ilmek atmıştık. 6'sını haroşa olarak kullandık. 7.'yi de kesim yapmak için kullanıyoruz. 5, 6. ilmeğim. Bakın 7. ilmeğime geldim. Şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bu şekilde ilmek sayıları azalıyor. Yeniden şişimizde 14 ilmek kalana kadar biz bu kesimlerimize devam edeceğiz. Tekrardan geri döndüm. Ön yüzdeyim. Yine ilk 6 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci, 3, 4, 5, 6. 7.'yi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Geri dönüyoruz hanımlar. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Kalan 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm, ön yüzdeyiz. Kesimlere devam edeceğiz. 6 ilmek öreceğim. 7. de kesimimi yapacağım. 4. ilmeğim 5, 6. 7.deyken kesimimi yapıyorum. Bakın haroşalı boğazımız oluşmaya başladı burada. Geri döndüm. Yine ipim benden tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kalan 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. 7.'yi örerken bakın kesimimi yapıyorum.
Şişimizde bakın 3, 6, 7 ilmek var. Burada da 3, 6, 8 ilmek kalmış. 15 ilmek var şu anda. Bir ilmek daha kestikten sonra buradaki kesimlerimiz bitecek. Sıra sonuna kadar yine ilmekleri ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Son kez kesimimizi yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmeğimi ördüm. 7.deyken kesimimi yapıyorum. Şişimde 7 ilmek kaldı. Artık kesim yapılacak ilmek kalmadığı için hanımlar kalan 7 ilmeğimi de artık düz olarak öreceğim. Patiğimizin arka bölümündeyiz şu anda. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Şu anda ön yüzde olduğum için ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Şu anda taban bölümündeyim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Hanımlar, patiğimin arkasını örerken ben ilmeğimi şu şekilde alıyorum. Şişim üstte, ipim altta. Şişim üstte, ipim altta. Bu şekilde. Ön bölümlerini yaparken şöyle alıyordum. Şişim altta, ipim üstte. Böyle. Arkada örgü tekniğini değiştirme sebebim şu. Patiğimizin arka yüzünde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü örüyoruz. Ters örgü örerken arka yüzde ben bu şekilde ön yüzde ilmek alınca ilmeklerin yönü arka yüzde düzgün düşüyor. Ters örgüyü rahat örebiliyorum. Hani sizler nasıl rahat örebiliyorsanız, örgünüz nasıl düzgün düşüyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Son şişime geldim. Yine buradaki 14 ilmeğimi de yine düz olarak öreceğim hanımlar. Sonra bu sol taraftaki haroşalı boğazımızı yaptık. Şimdi de sağ taraftakini yapacağız. Buradaki ilmeklerimi ördüm. Bakın hanımlar. Şimdi buraya 7 ilmek atmıştık. Şimdi buraya 7 ilmek de atıp sonradan dikebiliriz. Fakat bu dikiş işleri falan çok da benlik olmadığı için pratik yolu var. Hemen göstereceğim. 7 ilmek başladığımız yerden 7 ilmek çıkaracağız. Bu boğaz kısmında görüntü bütünlüğü sağlansın diye ilk ilmeğimi bakın hemen şuradan çıkarıyorum. Buraya girdim. Bir ilmek çıkarttım. Başlangıç yerlerine hanımlar ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz burada. Bakın şu ikinci ilmeğim. Bu şekilde şu üçüncü ilmeğim. Bakın başlangıç yerinde şuraya 7 ilmek attığımız yerden ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. 4 oldu. Şu 5. ilmeğim. Şu 6. ilmeğim ve son kenar ilmek yerimiz hanımlar. Bakın hemen şurası. Yine ilmeğin iki kanadına birden girerek buradan da şöyle bir ilmek çıkarttım. 7 ilmek çıkarttık. Şimdi bu sağ taraftaki haroşalı boğazımızı yapacağız. Geri dönüyoruz hanımlar. Bu sol kenarı yaparken ön yüzde kesim yapmıştık. Sağ kenarda da arka yüzde kesim yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın yine haroşaya devam ediyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6. Burada arka yüzde kesim yapacağız. Kesim yerlerimiz düzgün düşsün diye. Tersten kesim yapacağız hanımlar. Bakın ipimi ben kendime doğru alıyorum. Şu öndeki ilmeğimin yönü düzgün değil. Onu düzelttim. Şişimden de bir ilmek alarak bakın tersten kesim yapıyorum ilmeklerimi. Burada tersten kestim. Geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kalan 6 ilmeğimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Sağ kenarda sadece tersten kesim yapıyoruz hanımlar. Arka yüzde yapıyoruz kesimlerimizi. Yine bakın arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. 7.yi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. Bakın. İkisini birlikte tersten keserek örüyorum. İkinci kesimimizi de yaptık. Yine burada da 14 ilmek kalana kadar hanımlar aynı şekilde kesimlerimize devam edeceğiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Yeniden geri döndük. Tekrar arka yüzdeyiz. Yine 6 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. ilmeğime gelince bakın ilmeğimin yönü düzgün gelmediği için düzelttim. Şu 7. ilmeğim yine şişimden de bir ilmek alıyorum. Tersten keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyorum. İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kalan 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar geri dönüyorum. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. 7. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek aldım. İkisini tersten keserek ördüm. 14 ilmek kalana kadar bu şekilde kesimlere devam ediyoruz hanımlar. Şimdi geri döndüm. Yine arka yüzdeyiz. Yine ilk 6 ilmeğimi öreceğim. 7. de kesimimi yapacağım.
6 ve bakın 7. ilmeğime geldim. Şişimden de bir ilmek alıp tersten kesiyorum. Geri döndüm. Daha keseceğimiz ilmeğimiz de varmış 2 tane daha. Sıra sonuna kadar ilmekleri ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde yine kesimimizi yapacağız. 6 ve şu 7. ilmeğimi örerken şişimden de ilmek alıyorum. İkisini tersten kestim. Şişimde 8 ilmek, burada da 7 ilmek, 15 ilmeğimiz var. Son kez kesimimizi yapacağız hanımlar. Önce yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğerlerini haroşa olarak örüyorum. Son kez geri döndüm. Çünkü son kesimimizi yapacağız. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. 3. ilmeğim 4, 5, 6. 7.'yi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini tersten kesiyorum. Şişimde kalan 7 ilmeğimi de hanımlar artık kesim yapacak ilmek kalmadığı için ters olarak örüyorum. Haroşalı boğazımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın hanımlar. Görüntümüz şöyle. Ben şeklinde göstereyim bakın. Görüntümüz bu. Şimdi hanımlar bu aşamada patiğimizin arka bölümünde bakın ön yüzde düz, arka yüzde ters demiştim. Buradaki ilmekleri ters ördüm. Artık bu modelde hanımlar patiğin arkasında böyle 4 şişle 5 şişle uğraşmaya gerek yok. Şimdi bu diğer şişimdeki ilmeklerimi de yine aynı şişimle ters olarak örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arkasını 3 şiş ile rahatça yapabileceğiz böylece. 2 şişteki ilmekleri burada tek şişte topluyorum. Hanımlar gördüğünüz üzere şu anda arka yüzdeyim, ilmekleri ters örüyorum. Geri dönüşte ön yüze geçtiğimiz anda da ilmeklerimizi düz öreceğiz. Sadece kenarlarda 6'şar ilmek haroşamız var hanımlar. Diğer şişime geçtim hanımlar. Bu 2 şişteki ilmeklerimi de tek şişe toplayacağım şimdi. Haroşalı boğazımızı yaparken şişimize 7 ilmek atmıştık. Bunun ilk 6'sını haroşa olarak kullandık. 7.'yi de kesim olarak kullanmıştık. 6 haroşamız var. 7. ilmeğimizde yine ön yüzde düz, arka yüzde ters örmeye devam edeceğiz. Bir diğer şişime geldim. Bunu da yine aynı şişimle öreceğim. Yani 2 şişteki ilmeklerimi böylece tek şişte topluyorum. Son 6 ilmek kalana kadar ters öreceğim. Bakın son 6 ilmeğim kaldı. Haroşa olduğu için burayı da düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Baktığımız anda hanımlar bakın bilek bölümüne geldik. Bu saatten sonra yapacağımız işlem şöyle. Diğer uca kadar gideceğiz, geleceğiz. Yapacağımız işlem bundan ibaret. Ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Sadece alt haroşamızı haroşa olarak yapacağız. Hanımlar ben bu patiğimi şu arka bölümüne şu orta kısımdan itibaren haroşalı boğaza başladığım yerden itibaren saydığımız anda buraya 19 diş 19 sıra haroşa ördüm. Bakalım şimdi kaç sıramız olmuş. Tam ortaya başladığımız yer burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olmuş. 12 sıra daha haroşa yapınca 19 olacak. Böylece topuğumu keseceğim. Siz bu aşamada hanımlar böyle birkaç sıra ördükten sonra şurası açılacaktır. Patiğinizi ayağınıza giyin, ölçün. Arka bölümü şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Ölçü alarak yapın hanımlar. Mutlaka ölçün. Hani benim ölçülerimle sizin ölçüler tutmayabilir. Hani benim verdiğim ölçü size ya büyük gelir ya küçük gelir ya da aynı da olabilir, bilemiyorum. Mutlaka ölçerek yapın. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü örelim gelelim. Sonra da birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Şimdi topuğumuzu yapacağız. Bu aşamada hanımlar şöyle ön yüzden baktığımız anda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimin de hepsini sağ şişime taktım. Bunu ayırma sebebim de şu, topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Hanımlar eğer ki siz 15 ilmek yaptıysanız her bir şişe bu sol tarafa 26 ilmek ayıracaksınız. 13 ilmek yaptıysanız da bu sol tarafa 22 ilmek ayırmanız gerekiyor. Şimdi topuğumuzu yapacağız. Topuk bölümünde kenardaki 6 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak örüyoruz. Devamında ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 7. ilmeğim 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeği bir düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum.
23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Eğer ki siz bu tarafa 26 ilmek ayırdıysanız, yani şişlere 15 ilmek yaptıysanız, burada 25 ilmek öreceksiniz. 26.'yı örerken kesim yapacaksınız. Eğer ki şişlere 13 ilmek yapıp da topuk tarafına 22 ilmek ayırdıysanız da 21 ilmek öreceksiniz. 22.'yi örerken kesim yapacaksınız. Arada kalan ilmek sayıları zaten aynı oluyor topuk için. Bakın 7 ilmek. Buradaki 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Arka yüzdeyim hanımlar. Kenardaki ilk kesim yaptığım bu ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 6 ilmeğim haroşa olduğu için son 6 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 6 ilmeğime geldim. Haroşa olduğu için buraları düz olarak örüyorum. Geri döndük hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlk 23 ilmeğimi öreceğim. 24.'yü örerken kesimimi yapacağım. Öncelikle 6 tane haroşamı örüyorum. Sayarak devam edeceğim. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. de öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Kesimden sonra hanımlar tekrardan geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yeniden ilk 23 ilmeği örüp 24.'yü örerken kesim yapacağız. Tabii benim gibi şişlere 14 ilmek yaptıysanız bu böyle olacak. 15 ya da 13 yaptıysanız da zaten sizlere açıklamasını yapmıştım. Bir önceki sırada hanımlar bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Her seferinde buradaki ilmeklerimiz eksilecek. Patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi şu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestim ve geldim. Bu şekilde topuğumuz oluştu. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Şimdi kesim yapacağız hanımlar. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı elime aldım. Elinize uygun herhangi bir tığla kesim yapabilirsiniz. Tığ numarası çok da önemli değil. Hemen başlıyorum kesmeye. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeğimi şu şekilde ilk ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Hanımlar, her iki patiğimizin topuğu da aynı yönde kesiliyor. Kesim yönleri aynı. Zaten gizli kesim olduğu için izi bile belli olmuyor. Ha sağda olmuş ha solda hiç fark etmiyor. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizi bu şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son ikişer ilmeğim kaldı. Yine bunları da aynı şekilde keseceğim. Son birer ilmeğim kaldı. Yine buradaki ikinci ilmeğimi alıyorum. İlkinin içinden geçiriyorum. Şişlerimiz boşa çıktı artık. Tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. 5 şiş patiklerim huyu, bu huyu çok güzel. Hani ikide bir ip kesmek, eklemek zorunda kalmıyoruz. Başladığımız gibi patiğimiz bitiyor. Aynı iple başlıyoruz ve bitiriyoruz. Bu şekilde ipimin ucunda hemen arka bölüme şöyle gizliyorum. Hemen bakalım topuğumuza. İşte gayet gizli kesim, güzel, şık, hoş bir topuk kesimi oluyor böyle. Mutlaka deneyin, yapmayanlar varsa tavsiye ediyorum. Evet hanımlar, hemen patiğimizi bir de şöyle manken ayağımıza giydirelim. Bakalım ayaktaki duruşu nasıl? Birlikte yaptık bunu. Görüntüsüne de birlikte bakalım. Son haline.
Böyle sade, şık, tek renk model seven hanımlar için de iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum hanımlar. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. Evet, patiğimizi şöyle makineye giydirdim. Gördüğünüz gibi modeli çok şık, çıtı pıtı, zarif bir model. Görüntü itibariyle hemen sağdan soldan göstereyim patiğimizi. Şu tabanımız, bakın topuğumuz, patiğimiz bu şekil. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.